Herkese merhaba sevgili fotoğraf dostları. İstanbul fotoğraf günlüklerimize devam ediyoruz. Bugün ikinci bölümde rotamız Süleymaniye. Koca Sinan'ın muhteşem eserinden adını alan bu semt, tarihi sokakları, manzaraları ve gündelik hayatıyla fotoğrafçılar için tam bir hazine. Bugün elimde sadece telefonum var. Bu sefer günlüğümü telefon kamerası ile karelere dönüştüreceğim. Ve her zamanki gibi bu kareleri sizinle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Ben bu rotada her zaman Vezneciler tarafından yürümeyi seviyorum. Çünkü o muazzam yapıya yaklaşırken önce minarelerini, sonra yavaş yavaş kubbelerini görmek bambaşka bir his. Sokakların gündelik telaşı ile Süleymaniye'nin ihtişamı birleşince ortaya tam anlamıyla fotoğrafın ruhu çıkıyor. İlk durağım Kalenderhane Camii'nin önünden geçerek ulaştığım tarihi kemerler. Bu kemerler fotoğrafçı için doğal birer çerçeve. Özellikle akşamüstü ışığında gölgelerin derinliğiyle burası büyülü bir sahneye dönüşüyor. Kalabalık geçerken taşların üzerinde biriken tarih İstanbul'un ruhunu karelerimize taşıyor. Burada farklı açılar denemek çok önemli. Özellikle alttan bakış açısıyla kemerlerin derinliği arkadaki ahşap evlerle birleştiğinde katmanlı bir görüntü elde ediliyor. Burada teknik bir not düşelim. Telefonunuzu Pro moda alın, pozlamayı manuel olarak kontrol edin. Hareketi dondurmak için 1/1000 saniye enstantane değeri, koyu alanlarda detay kaybetmemek için de ISO'yu biraz yükseltebilirsiniz. Bu iyi bir çözüm olur. Yokuşlu taş sokaklarda yürürken kubbelerin yavaş yavaş görünmesi başlı başına zaten bir hikaye. Çünkü bu yolculuk bize sadece mekanı değil, yaklaşmanın verdiği hissi de fotoğrafa katma fırsatı veriyor. Ama ben hemen camiye doğru çıkmıyorum. Çünkü asıl ruh bu ara sokaklarda gizli. Dar geçitlerde kaybolmak, farklı kadrajlar denemek buranın sadece bir cami değil, çarşısı, insanları gündelik hayatıyla yaşayan bir semt olduğunu da hatırlatıyor. İşte bu durduğum noktada baktığınızda yalnızca bir minare ve kubbenin bir kısmı görünür. Buradan geçen süriyetler bana hep Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Sabah şiirini hatırlatır. Ve işte o an fotoğraf şiirle birleşir. Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir taraftan doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Bence Beyatlı bu dizeleri tam bu noktada yazmış olmalı. Çünkü buradan geçen insanlar gerçekten de tarihin içinden süzülerek camiye giriyormuş gibi gözüküyor. Teknik olarak da küçük bir öneri vereyim hemen. Netliği en parlak noktaya dokunarak yapın. -2 ya da -3'e çekerseniz pozlamanızı gölgeler derinleşir ve silüetler güçlü ortaya çıkar. Caminin dış avlusuna girdiğimizde artık ihtişam daha da belirginleşiyor. Burası yalnızca bir cami değil, Mimar Sinan'ın Kalfalık eserim dediği muazzam bir külliye. Medreseler, kütüphane, imarethane, hamam tam bir yaşam merkezi. Avluda geniş açıyla heybeti göstermek mümkün. Ama detaylarda taş işçiliğini yakalamak da bir o kadar değerli. İç avluda sütunların ritmi dikkat çeker. Doğru açıdan baktığınızda sütunlar bir müzik notası gibi yan yana dizilir. Dikey kadraj kullanırsanız bu ritim daha da güçlenir. Camiden artık içeri adım attığınızda sizi ilk anda çarpan şey ana kubbenin ihtişamı olacaktır.
53 metreye yükselen bu kubbe Sinan'ın mühendislik dehasının tam bir göstergesi. Burayı fotoğraflarken telefonun sunduğu geniş açı lens oldukça avantajlı oluyor. Kubbenin büyüklüğü insan ölçeğiyle birleşince fotoğraf daha da anlam kazanıyor. Günün farklı saatlerinde iç mekan adeta başka bir sahneye dönüşür. Sabah ışığında dingin, öğlen parlak, gün batımında ise parçalı desenlerle dramatik bir atmosfer oluşur. Ben Pro Mode'da ISO'yu 640 ile 800 arası tutup enstantanemi de 1/200 saniye yapıyorum. Böylece düşük noise ve net fotoğraf elde ediyorum. Ve artık Süleymaniye'nin seyir terasındayız. Bana göre İstanbul'un en özel panoramik noktalarından biri burası. Tek bir bakışta Galata kıyıları, Boğaz ve şehrin katman katman tarihi tam karşınızda. Poyraz'dan sonra berraklaşan hava, gökyüzündeki görkemli bulutlar bu manzarayı tabloya dönüştürüyor. Dar açılı yani tele bir lensiniz varsa bu katmanları üst üste bindirebilirsiniz. Ama ben burada telefonun 1x ya da en fazla 2x lensiyle çalışmayı seviyorum. Çünkü terastan aşağı doğru eğimli düzen sanki Mimar Sinan tarafından fotoğrafçılar için özel tasarlanmış gibi görünüyor. Alt çarşıya inen taş merdivenlerden süzülen ışık gölgelerle birleşip yüzyılların izini taşıyor. Burada ışık, gölge ve taş dokusu müthiş bir atmosfer yaratır. Merdivenlerden indiğinizde küçük bir çarşıya varırsınız. Geleneksel el sanatları burada hala yaşıyor. Yorgan ustası Muzaffer Bey bizi selamlıyor. Ben de ona portre fotoğrafını armağan ediyorum. Ve yolun sonunda bir bardak çay molası. İstanbul'u dinlemenin en güzel yolu belki de bu. Çayın demiyle Süleymaniye'nin ruhu birleşiyor. Buradan ister Haliç'e ister Tahtakale'ye doğru inebilirsiniz. Her adım yeni bir yol, yeni bir fotoğraf, yeni bir hikaye sunuyor. Bugünkü fotoğraf günlüğümüzde Süleymaniye'den bakarak hem İstanbul'un ışığına, hem mimarisine hem de panoramasına tanıklık ettik. Bir sonraki bölümde İstanbul'un başka bir köşesinde günlüğümüzü yazmak üzere şimdilik hoşça kalın.